Merhaba. Bugünkü konumuz gerçekten ilginç. Gerçeklik algısı dediğimiz şey ne kadar esnek olabilir? Hiç düşündünüz mü? Evet, hani bazen bir şeye o kadar inanırız ki. Aynen. İşte tam da bu noktadan yola çıkıyoruz bugün. Konumuz şövalyelik romanlarına kendini fazla kaptırıp bambaşka bir dünyaya adım atan Don Kişot. Don Quixote de la Mancha, o meşhur karakter. Evet, mızrak ve kalkan şövalyesi. Bugün elimizdeki kaynak Don Kişot, Gerçeklikten Kaçışın Şövalyesi metni. Buradan alıntılarla bu ikonik karakterin neden yüzyıllar sonra bile bizimle konuştuğunu, ne anlattığını biraz deşmeye çalışacağız. Güzel bir yolculuk olacak gibi duruyor. Hadi bakalım, başlayalım o zaman. Konuyu biraz açalım. Başlangıç noktamız İspanya, La Mancha bölgesi. Orada yaşayan, artık yaşını başına almış bir asilzade var. Alonso Quijano. Sıradan bir hayatı var aslında, değil mi? Evet, oldukça sıradan. Ama bir takıntısı var. Şövalyelik kitapları. Bunları o kadar çok okuyor ki, yani gece gündüz demeden Resmen kendini kaybediyor okurken. aynen öyle. Ve bir noktadan sonra okudukları zihnini tamamen ele geçiriyor. O kurgu dünyası onun için tek gerçeklik haline geliyor. Hani derler ya, gerçekle hayal arasındaki çizgi bulanıklaşır diye. Onda çizgi falan kalmıyor sanırım. Kalmıyor, tamamen siliniyor. İşte bu noktada Alonso Quijano ölüyor ve Don Quixote de la Mancha doğuyor. Peki bu dönüşüm nasıl oluyor tam olarak? Yani sadece isim değiştirmek değil bu, değil mi? Bütün bir kimlik yaratıyor kendine. Kesinlikle. Sadece isim değil. Kendine paslı, eski püskü bir zırh buluyor. Dedelerinden kalma muhtemelen onu giyiyor. Atı var bir de, Rocinante. Evet, cılız bir deri bir kemik kalmış bir at aslında ama onun gözünde dünyanın en soylu savaş atı. Ona Rozinante adını veriyor. Ve tabii bir şövalyenin ilham perisi olması lazım. Dulcinea del Toboso. Ama o da gerçek biri değil. Yani olduğu haliyle değil. Değil tabii. Komşu köyden sıradan bir köylü kızı var. Aldonza Lorenzo. Belki adını bile bilmiyor doğru düzgün. Onu alıyor, hayalinde yüce bir lady'ye, güzeller güzeli Dulcinea del Toboso'ya dönüştürüyor. Bütün maceralarını onun şanına yapacak. Peki ama neden? Yani tamam kitaplardan etkileniyor ama bu kadar ileri gitmesinin sebebi ne? Amacı ne Don Kişot olarak? Amacı tam da o okuduğu kitaplardaki şövalyeler gibi olmak. Yani dünyayı dolaşacak, kötülüklerle savaşacak, haksızlıkları düzeltecek, mazlumları, zayıfları koruyacak ve tabii bütün bunları o hayalindeki Lady Dulcinea'nın yüceliği adına yapacak. Yani kendi sıkıcı hayatından bir kaçış bu aslında, anlam arayışı belki de. Tam olarak bu. Kaynak metinde bunu vurguluyor zaten. Bu Alonso Quijano için monoton, anlamsız hayatından çıkıp macera, şan, şeref ve anlam dolu bir varoluşa adım atma çabası. Kendi yarattığı bu kurgusal dünya gerçek dünyadan çok daha cazip, çok daha yaşanılır geliyor ona. Peki çevresi ne diyor bu duruma? İlk maceraları, mesela Han'da kendini şövalyeyi ilan ettirmeye çalışması falan nasıl tepki yaralıyor? Tahmin edersin, çoğunlukla alay konusu oluyor. İnsanlar onunla dalga geçiyor, onu bir deli olarak görüyorlar. O Han sahnesi mesela, Han'ı şato sanıyor, Hancı'yı şatonun lordu. Şövalye yemini etmek istiyor. Tabii Hancı da hem eğlenmek hem de başından savmak için onun oyununa katılıyor. Bu ilk tepkiler dünyanın onun bu yeni kimliğini pek de ciddiye almadığını gösteriyor. Ama o yılmıyor ve bu maceraya tek başına da atılmıyor, değil mi? Yanına birini alıyor. Evet, işte hikayenin en renkli karakterlerinden biri giriyor devreye. Sancho Panza. Ah Sancho, tam bir zıtlık abidesi Don Kişot'un yanında. Kesinlikle. Sancho okuma yazması bile olmayan, pragmatik yani ayakları yere basan, biraz da safça bir köylü. Don Kişot ona bir teklifle gidiyor. Ne teklif ediyor? Altın mı falan mı? Daha iyisi, maceralarının sonunda kazandığı adalardan birini ona vereceğini, onu vali yapacağını vaat ediyor. Vali mi? Sancho gibi bir köylüye ada valiliği inanılmaz. İnanılmaz ama Sancho buna kanıyor ya da kanmak istiyor diyelim. Belki de efendisinin bu tuhaf hallerine rağmen iyi niyetine inanıyor, kim bilir. Sonuçta karısını çocuğunu bırakıp
Eşeğini sırtında Don Kişot'un yaveri olarak yollara düşüyor. İşte o zaman harika bir ikili oluşuyor. Biri tamamen hayal dünyasında, idealler peşinde koşan bir şövalye, diğeri ise karnının derdinde, somut gerçeklere odaklı bir yaver. Aynen öyle. Biri bulutların üzerinde, diğeri toprağa basıyor. İşte bu zıtlık, yani Don Kişot'un idealizmiyle Sancho'nun materyalizmi, diyaloglarını çok komik ve aynı zamanda düşündürücü kılıyor. Hikayenin mizahı da derinliği de büyük ölçüde bu ikilinin arasındaki etkileşimden kaynaklanıyor. Peki Sancho gerçekten inanıyor mu Don Kişot'a? Yoksa sadece valilik umuduyla mı katlanıyor bunca şeye? Bu çok katmanlı bir ilişki aslında. Kaynak metin de buna işaret ediyor. Sancho, efendisinin gördüğü devlerin aslında yel değirmeni olduğunu, orduların koyun sürüsü olduğunu görüyor. Aç kalıyorlar, dayak yiyorlar, sürekli başına iş açılıyor Don Kişot yüzünden. Sürekli uyarıyordu aslında. Efendim o dev değil, yel değirmeni diye. Evet, sürekli onu gerçekliğe çekmeye çalışıyor. Somut şeyleri hatırlatıyor. Yorgunluk, açlık, tehlike. Ama bir yandan da bir tür sadakatle bağlı ona. Belki acıyor, belki o sarsılmaz inancına hayran kalıyor. Belki de o valilik hayali o kadar güçlü ki onu terk etmiyor. İşte bu durum inanç, ikna, sadakat gibi kavramlar üzerine çok şey söylüyor. Bir insan diğerini kendi gerçekliğine ne kadar çekebilir? Ya da bir hayale ne kadar ortak olabilir? Sancho'nun varlığı Don Kişot'un hayal dünyasını daha da belirginleştiriyor sanki. Kesinlikle. Sancho, okuyucu içinde bir tür gerçeklik çapası görevi görüyor. Onun gözünden Don Kişot'un yanılsamalarını daha net anlıyoruz. Bu pragmatizm ile sarsılmaz hayal gücü arasındaki sürekli gerilim, romanın ana motorlarından biri. Ve bu sarsılmaz hayal gücünün en bilindik, en ikonik çarpışması nerede yaşanıyor? Sanırım hepimizin aklına ilk o sahne geliyor. Yel değirmenleri, tabii ki. Evet, işte burası gerçekten ilginçleşiyor. Don Kişot ovada bir dizi yel değirmeni görüyor ve onları ne sanıyor? Hain devler, kolları uzun, kötü niyetli devler. Sancho ne kadar, efendim onlar yel değirmeni, kolları da kanatları dese de dinlemiyor. Dinlemiyor. Atı Rosinante'yi mahmuzlayıp mızrağıyla dev sandığı yel değirmenine saldırıyor. Sonuç, hüsran tabii. Yel değirmeninin kanadı mızrağını kapıyor, Don Kişot'u ve atını havaya fırlatıp yere çalıyor. Perişan oluyorlar. Peki yenilgiyi kabul ediyor mu? Evet Sancho haklıymış, bu bir yel değirmeniymiş diyor mu? Asla. İşte Don Kişot'u Don Kişot yapan şey bu. Onun için bu yenilginin de mantıklı bir açıklaması var. Ama kendi mantığına göre. Diyor ki, bu işin içinde kesin benim baş düşmanım olan o büyücü Freston'un parmağı var. Büyücü mü? Evet, Freston adında hayali bir büyücü düşmanı var. O büyücü diyor, benim şanımı kıskandığı için devleri bir anda yel değirmenine çevirdi ki zafer kazanmayayım. Yani yenilgisini bile kendi kurgusal dünyası içinde anlamlandırıyor. Gerçekliği reddediyor ve kendi yorumunu yaratıyor. Bu sadece yel değirmenleriyle sınırlı değil tabii. Başka örnekler de var değil mi? Olmaz mı? Kaynak metinde de sık sık vurgulanıyor bu. Mesela sıradan hanları hep görkemli şatolar sanıyor. Yolda karşılaştıkları masum koyun sürülerini düşman orduları olarak görüp saldırıyor. Bir de berberin tası meselesi var. Evet. Yolda karşılaştıkları bir berberin yağmurdan korunmak için başına geçirdiği pirinç leğeni Don Kişot'un gözünde efsanevi kahraman Mambrino'nun altın mihveri oluveriyor. Onu da zorla alıyor berberden. Yani sürekli olarak gördüğü şeyleri kendi şövalyelik anlatısına uyacak şekilde yeniden yorumluyor. Bu durum aslında algı üzerine çok temel bir soruyu gündeme getiriyor, değil mi? Gerçek dediğimiz şey ne kadar nesnel, yoksa hepimiz kendi inançlarımızla, arzularımızla dünyayı biraz Don Kişotça mı yorumluyoruz? Kesinlikle. Bu romanın felsefi derinliğini oluşturan katmanlardan biri. Don Kişot'un bu halleri komik ama aynı zamanda düşündürücü. Algının ne kadar öznel olabileceğini, gerçeğin nasıl kişisel filtrelere takılabileceğini çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Peki bu durum, bu sürekli hayal aleminde yaşama hali sonsuza kadar devam ediyor mu, yoksa bir noktada bir kırılma yaşanıyor mu? Maalesef evet, bir kırılma yaşanıyor. Hikayenin sonlarına doğru Don Kişot, köyünden kendisine eve döndürmek için gelen, aslında bir tanıdığı olan ama başka bir şövalye kılına girmiş biriyle düello yapmak zorunda kalıyor. Aynalı şövalye miydi o? Evet, ya da
Beyaz Ay Şövalyesi olarak da geçiyor sanırım. Önemli olan şu ki Don Kişot bu düelloyu kaybediyor ve düellonun şartı gereği yenildiği için şövalyeliği bırakıp bir yıl boyunca köyüne dönüp uslu durmak zorunda kalıyor. Bu yenilgi onun için çok ağır olmalı. Bütün o şövalyelik kimliği sarsılıyor. Hem de nasıl? Bu yenilgi sanki o büyülü dünyanın kapısını kapatıyor. Eve dönüş yolculuğu başlıyor ve bu yolculuk sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir yolculuk. Yavaş yavaş o Don Kişot kimliğinden sıyrılmaya başlıyor. Yani aklı başına mı geliyor? O delilik hali geçiyor mu? Aynen öyle. Eve döndüğünde yatağa düşüyor zaten, durumu ağırlaşıyor. Ve bu süreçte zihni berraklaşıyor. Tekrar Alonso Quijano oluyor. O şövalyelik hevesinden, maceralardan eser kalmıyor. Hatta tam tersi bir duruma geçiyor. Nasıl yani? Ölüm döşeğindeyken bir zamanlar uğruna hayatını adadığı, onu Don Kişot yapan o şövalyelik kitaplarını lanetliyor. Onlardan nefret ettiğini söylüyor. Vasiyetini hazırlatıyor. Yeğenine sakın bir şövalyeyle evlenme diye tembihliyor. Ve Sancho? Sancho'ya ne oluyor? İşte en dokunaklı kısım belki de burası. Yanı başında üzgün üzgün bekleyen sadık yaveri Sancho Panza'dan af diliyor. Onu bu deliliklere sürüklediği için, boş vaatlerle peşinden getirdiği için özür diliyor. Sancho ise ağlayarak onu teselli etmeye çalışıyor. "Kalkın efendim, yeni maceralara atılalım," diyor. Ama artık çok geç. Alonso Quijano, Don Kişot'u tamamen reddederek huzur içinde ölüyor. Gerçekten hüzünlü bir son. Bütün o maceralar, hayaller, hepsi bir pişmanlıkla bitiyor. Peki, tüm bu hikaye, bu inişler çıkışlar, bu yanılsama sonunda bize ne anlatıyor? Don Kişot dediğimizde aklımızda ne kalmalı? Kaynağında işaret ettiği gibi Don Kişot aslında çok katmanlı bir karakter. Hem komik hem trajik. O kendi idealleriyle, kendi hayalleriyle, bu hayallere pek de uymayan bir dünyayla savaşan bir figür. Bir idealist aslında. Evet, ama gerçeklikten kopuk bir idealist. Onun hikayesi bize hayal gücünün inanılmaz gücünü gösteriyor ama aynı zamanda sınırlarını da. Belki de hani hepimizin içinde biraz Don Kişotluk var. Dünyayı olduğundan daha farklı, daha anlamlı görme arzusu. Peki o delilik dediğimiz şey, o bir kalkan mıydı acaba? Gerçek dünyanın acımasızlığından, sıradanlığından korunmak için sığındığı bir liman mıydı? Bu çok tartışılan bir konu. Deliliği bir kaçış mıydı, yoksa gerçekten zihinsel bir rahatsızlık mıydı? Belki de ikisi birden. Ama şu kesin, hayallerini kaybetmenin trajedisiyle o sondaki, gerçekliğe dönmenin getirdiği buruk huzur arasındaki gerilim çok güçlü. Son pişmanlığı ne anlama geliyor? Hayallerinden vazgeçtiği için mi pişman, yoksa o hayaller uğruna yaptıklarından mı? Bu da yoruma açık. Anlıyorum. Yani Don Kişot sonuçta kendi yarattığı dünyaya sığmayan, idealleri peşinde koşan ama sonunda gerçekliğe çarpan zamansız bir karakter olarak kalıyor hafızamızda. Hayal gücünün, inancın, belki de inatçılığın bir sembolü gibi. Kesinlikle. Kalıcı bir sembol. Ve belki de dinleyicilerimizin üzerinde düşünebileceği son bir soruyla bitirelim. Don Kişot'un sonunda aklının başına gelmesi, o şövalyelik hayallerini reddetmesi, bunu bir tür bilgelik olarak mı görmeliyiz? Yani gerçekliğe dönmek en doğrusu muydu? Yoksa içinde yaşadığımız dünya bazen ne kadar sıkıcı, ne kadar acımasız olursa olsun, belki de imkansız gibi görünse bile kendi ideallerimize tutunmanın, kendi yel değirmenlerimize karşı savaşmanın, kendi doğrularımız peşinden gitmenin yine de bir değeri olabilir mi? Belki de asıl delilik hayal kurmayı tamamen bırakmaktır. Ne dersin? Çok düşündürücü bir soru. Gerçekten üzerine kafa yormaya değer. Bu derin yolculuk için teşekkürler. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için gerçekten çok önemli. Hoşça kalın. Hoşça kalın.